Şimdi ışıkları kapatın, kulaklığınızı takın ve kendinizi bu korkutucu olayların içine bırakın. Çünkü bu anlatı sıradan bir korku hikayesi değil, yaşanmış bir vakaya dayanıyor. Bildiğiniz korku seansı filminin temelini oluşturan gerçek bir lanetin hikayesi. Hazırsanız ışıkları kısın ve beni dikkatlice dinleyin. Yıl 1971, Roger ve Carolyn Perron çifti 5 kızlarıyla birlikte Harrisville, Rhode Island'da bulunan eski bir çiftlik evine taşındılar. 10 odalı, geniş ve tarihi bir evdi burası. 1736 yılında inşa edilmişti. Yani neredeyse 250 yıllık bir geçmişi vardı. Ancak Perron ailesinin bilmediği bir şey vardır. Bu ev sıradan bir yer değildi. İçinde yaşayanları sonsuza kadar değiştirecek bir karanlığı barındırıyordu. Taşındıktan hemen sonra evde bazı garip olaylar yaşanmaya başladı. Önce küçük, göz ardı edilebilecek şeylerdi bunlar. Kaybolan eşyalar, sonra tuhaf yerlerde bulunuyordu. Kapılar kendi kendine açılıp kapanıyordu. Özellikle de geceleri. Evde anlam veremedikleri bir soğukluk hissediyorlardı. Zeminlerde açıklanamaz, sanki biri sürüklenmiş gibi görünen izler beliriyordu. Gece olduğunda kızlar yataklarının ayak ucunda fısıldaşan sesler duyuyorlardı. Başta Carolyn tüm bunların yeni bir eve taşınmanın getirdiği bir alışma süreci olduğunu düşündü. Ama yanılıyordu. Bu sadece başlangıçtı. Günler geçtikçe olaylar daha da şiddetlendi. Geceleri aniden uyanıyor, odada bir şeyin onu izlediğini hissediyor ve zaman zaman vücudunda açıklanamaz morluklar ve çizikler buluyordu. Olaylar giderek yoğunlaştı. Evin içinde tuhaf kokular belirdi. Yanık et ve çürümüş bir şeylerin kokusu yayılıyordu. Bir gece Carolyn karanlık bir köşede Batsheba'nın korkunç yüzünü gördüğünü söyledi. Ona göre Batsheba'nın yüzü çürümüş gibiydi, gözleri boşlukla doluydu ve ağzı şeytani bir sırıtışla açılmıştı. Carolyn bu olaydan sonra hızla hastalandı, sürekli yorgun ve bitkin hissediyordu. Sanki bir şey onun yaşam enerjisini emiyordu. Bir gece Perron ailesinin en küçük kızlarından biri olan Cindy uykusundan çığlık atarak uyandı. "Beni izliyorlar," diye haykırıyordu. Odanın köşesinde, karanlığın içinde bir çift göz ona bakıyordu. Aile artık bu durumun sıradan bir ev problemi olmadığını anlamıştı. Evde açıklanamayan bir kötülük vardı. Gece boyunca yankılanan adım sesleri, kapıların kendiliğinden çarpılması, havada beliren keskin çürük kokusu. Bunlar artık günlük yaşamlarının bir parçası olmuştu. Carolyn çareyi evin geçmişini araştırmakta buldu ve öğrendiği şeyler onu dehşete düşürdü. Bu evin bir zamanlar Bathsheba Sherman adında bir kadına ait olduğu söyleniyordu. Ailenin en büyük kızı Andrea Perron, yıllar sonra verdiği bir röportajda annesi Carolyn'in evde en çok zarar gören kişi olduğunu söyledi. Carolyn bodruma her indiğinde kendisini bir şeyin ittiğini, cildine keskin bir nesneyle dokunulduğunu hissettiğini anlatıyordu. Ancak en korkutucu olay evde karanlık bir kadın figürünün belirmesiyle başladı. Bu figür Bathsheba Sherman olarak biliniyordu. Gerçek kayıtlara göre Bathsheba Sherman 19. yüzyılda Rhode Island'da yaşamıştı. Efsanelere göre o kara büyüyle uğraşan biriydi ve şeytana hizmet eden bir cadıydı. Onun hakkında anlatılanlar bugün bile tüyleri diken diken eden türden. Bölgedeki en korkunç iddia ise onun kendi bebeğini iğneyle öldürdüğü ve şeytana kurban verdiğiydi. Bathsheba'nın çocuğu kafa derisinde küçük bir delikle ölü bulunmuştur. Ancak onu suçlayacak yeterli kanıt yoktu ve bu yüzden hakkında resmi bir hüküm verilmedi. Yine de kasaba halkı onun şeytani bir varlık olduğuna inanıyordu. Bathsheba kendini bahçedeki ağaca asarak intihar etti. Ölümünden sonra bile bu söylentiler durmadı. Yerel halk onun ruhunun hala eski evinde dolaştığını ve insanlara musallat olduğunu iddia ediyordu. Ama belki de en korkuncu Bathsheba'nın öfkesiyle bizzat yüzleşen Perron ailesinin yaşadıklarıydı. Bathsheba'nın ölümünden sonra evde kalan aileler de bir dizi trajedi yaşamıştı. Kimi intihar etmiş, kimi kaybolmuş, kimi aklını yitirmişti. Şimdi ise sıra Perron ailesine gelmişti. Olaylar öylesine korkunç bir hal aldı ki aile, paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'la iletişime geçti. Warren çifti eve geldiklerinde hissettikleri enerji karşısında donup kaldılar. Bu evde sıradan bir hayalet yoktur. Kötücül bir varlık tüm evi sarmıştı. Özellikle Carolyn'i hedef alıyordu. Evin içindeki hava daha da ağırlaşmıştı. Ed Warren, rahip çağırmadan bir şeytan çıkarma ayini yapmanın tehlikeli olabileceğini biliyordu. Ama bekleyecek vakit yoktu. Lorraine, Carolyn'in içindeki karanlığın daha da güçlendiğini hissettiğini söylediğinde her şey için çok geç olabilirdi.
Işıklar titremeye başladı, oda gitgide kararıyordu. Ed, kutsal suyu çıkardı, mumları yaktı, Latin duaları okunmaya başlandı. Carolyn elleri bağlı bir sandalyeye oturtulmuştur. İlk başta sessizdi. Ama sonra bu filmlerde gördüğünüz gibi sakin geçen bir seans olmadı. Seans sırasında Carolyn'in bedenin sanki Batşeva tarafından ele geçirilmiş gibiydi. Ağzından duyulmamış dillerde kelimeler dökülüyor, gözleri kararıyordu. O sırada evde bulunan herkes Carolyn'in odanın ortasında savrulduğunu gördü. Carolyn adeta odanın bir köşesine fırlatıldı. Tüm ışıklar aynı anda patladı, camlar tuzla buz oldu. Tüm ev bir anlığına korkunç bir çığlık attı, sonrasında her şey sessizleşti. Carolyn'in vücudu korkunç morluklarla kaplanmıştı ama hayattaydı. Ancak Warren çifti bu işin bitmediğini biliyordu. Bir süre sonra sessizlik çöktü ve Carolyn kendine geldi. Bu olaydan sonra Perron ailesi evi terk etmeye karar verdi. Perron ailesi bu evde daha fazla kalamayacaklarını anladı. Tüm birikimlerini bu eve yatırmış olsalar da canlarını kurtarmak zorundaydılar. Aile 1980 yılında evi terk etti ama geride bıraktıkları şey asla yok olmadı. Bugün bile o evin lanetli olduğuna dair söylentiler devam ediyor. Beni dinlediğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup ve bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Unutmayın, gerçekler bazen karanlıkta saklanır